Ev alacağım. Ama kimse borç vermiyor. Ben de mecburen bankadan faizle kredi çekip ev alma yoluna gidiyorum. Bunun fıkhi boyutu nedir? Bir defa burada ev alabilmek için bir insan gerçekten hiç kimseden borç alamıyorsa, para bulamıyorsa, yani hiç parası yoksa, hiç parası olmayan bir kişiye banka aptal mı? Buna kredi verir mi? Vermez. Çünkü zaten bir evi alabilmek için banka bunun %100'ünü ödemiyor ki. %100'ünü vermiyor. Yani %70, 75 oralarda, hadi diyelim 80 verdi. Geri kalanını kişinin kendisi ödemesi lazım. Evet. Mesela 100 bin liralık bir evi olanın 20 bin lira parası olması lazım. 200 bin liralık bir ev alacak kişinin icabında 40-50 bin lira parası olması lazım. Bu kadar evi olan, bu kadar parası olan bir kişi gidip de bu krediye başvuramaz. Yani bankalar öyle bedavadan ulufe dağıtmıyor ki, faizle para dağıtıyor. Dolayısıyla bunlar için bir zaruret söz konusu değil. Yani bu konuda ben biliyorsunuz çok katıyım. Bak İdlib'de görüyor muyuz biz? Görüyoruz. Ne yapıyorlar orada? Hani şimdi herkes beni yadırgayacak. Yani söylediğim sözlerden dolayı beni yadırgayacak ve biraz da gülecek bana. Bazıları da diyecek ki hocam sen kaç liralık evde oturuyorsun? Ben belki miktar olarak yüksek bir evde oturabilirim. Ama elhamdülillah bir kuruş krediye bu zamana kadar başvurmadım. Ve her yerde de Cenab-ı Allah benim önümü açtı. Bir kuruş, ne o İslami finans bankaları dediklerinden, ne şeylerinden, elhamdülillah bir kuruş kredi almadım. Ve Cenab-ı Allah da hep benim önümü açtı. Allah'a şükürler olsun. Beklediğimden daha güzel bir evde de oturuyorum. Şimdi insanlar birden hemen güzel evde oturmak istiyor. Ondan sonra diyor ki kimse bana borç para vermiyor. Bankadan kredi alabilir miyim? Bak İdlib'e örnek verdim. Orada insanlar, devletimiz nasıl ev yapıyor? Biriketten ev yapıyor. Biriket. O kadar biriketten bir ev yapacak kadar bir para alabilir. Veriyorsa, yani banka bunun için veriyorsa alabilir. Biriket gibi vesaire, bunun gibi yani. Ama onun dışında ben lüks bir şey alayım veyahut da başını sokabilecek kadar gerçekten kira ödeyemiyor, bir şey yapamıyor, başka çaresi yok, çoluk çocuğu hep mağdur durumda, evet, vesaire. Sadece kendisine yetebilecek kadar bir şeyi alabiliyorsa ancak onu alabilir. Mesela ona diyelim ki 1+1 yetiyorsa 2+1 alamaz. 2+1 yetiyorsa 3+1 alamaz. Hani her şey zaruret miktarınca takdir edilir. Bu bir fıkıh kaidesidir.